Bugün çok çılgın ve efsane video olacak. Neden mi? Çünkü Fuji Q Highland'e gidiyoruz. Peki nedir bu Fuji Q? Fuji Q, Japonya'daki en büyük lunaparklardan. Guinness seviyesinde oyuncaklara sahip olan bir eğlence parkı. İçerisinde çokça çılgın, dolu şey var. Benim bildiklerim Ejineka, Pizzala, Sky Cycle, Nagashi Masuka, Cool Japan. Çok eğlenceli oyunlar olmasının dışında içeride Naruto'dan Hidden Leaf Village, Konoha, Shingeki no Kyojin Ride, 99 boyut deneyim ve Thomas Land. Bana hitap etmediği için gitmedim. Şimdi biletimizi aldık. One Day Pass gün içerisinde neredeyse tüm oyuncakları deneyim etmenizi sağlıyor. Bileti okuttuktan sonra fotoğrafta çekildik ve içerideyiz. Fotoğraf ne işe yarıyor diye soracak olursanız, oyuncaklara bineceğiniz zaman kameraya yüzünüzü gösterip direkt tanıyarak geçiyorsunuz. Hiç bilet falan göstermenize gerek olmuyor. Güzel sistem. İçeriye girer girmez bir sürü oyuncak ve Fuji manzarası bizi karşılıyor. Ejineka bam diye önümüze çıkıyor. O kadar büyük ki nereye gitseniz görebiliyorsunuz. Ejineka ilk bineceğimiz şey olacak. Gördüğümde aşırı çılgın geldi. James'e sorduğumda ise zaten vertigosu olduğunu, onu gördüğünde bile vertigosunun yükseldiğini söyledi. Fakat biz ekip olarak hazırız. Korkuyorum. Burada tabelada bilgiler var. Saatte 126 kilometreye ulaştığını söylüyor ve 14 defa dönüyormuş. Gerçekten çok çılgınca bir deneyim olacak. Fakat korkunun ecele faydası yok. İnsanları binerken görmek bile korkmama sebep oluyor. Ama çok heyecanlıyım. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. İçeriye doğru girerken o kadar yukarı çıktık ki daha binmeden yükseklik korkusu olan adamı tedirgin eder. Burada ise uyarı var. Aksesuarlarınızı dolaplara koymanızla ilgili. Diğer oyuncaklarda da böyle uyarılar olsa da sıkı uyarı ve denetimler var bunda. Ayakkabınızı dahi çıkartmanız ve dolaba koymanız gerekiyor. Delik çorapla gelmeyin sakın. Bu kadar şey izin vermez derken haliyle videoya çekmemize de izin vermiyorlar hiçbir oyuncakta. Bu yüzden canlı olarak kayıt altına alamıyorum ne yazık ki. Şimdi hepimizin hislerini dinleyelim. Jun'un ikinci seferi olacakmış bu oyuncak. Fakat Ito, James ve benim ilk seferimiz. O yüzden korkuyoruz. Şimdi eşyaları dolaplara koyuyoruz ve biniyoruz. Kalbim küt küt atıyor ve deli gibi hissediyorum. Tabii ki biraz sersemlik var ama onun dışında canlı hissediyorum. Hayatta olduğuma seviniyorum ve hayatımı seviyorum. Bu o kadar çılgınca bir deneyimdi ki hayatımda ben bu kadar çılgınca bir deneyim yaşamadım. Bu en çılgınıydı. O kadar hızlı başlıyor ki gerçeklik algımı kaybettim. Sanki korkunç bir rüya görüyormuşum da her an uyanabilirmişim gibi. Yükseklik ve hız gerçeklik algımı kaybetmeme sebep oluyor. Artık yüksekte olduğumdan korkmuyorum. Dönüşler normal geliyordu ki herkesin bağırdığını ve benim hiç bağırmadığımı fark ettim. Şoka girmiştim. Bu farkındalığı yaşadıktan sonra içimden geldiğince özgürce bağırmaya başladım. En zirvede bir tane de amına koyayım patlattım ve kendime geldim. Şimdi yavaş yavaş kendimize geldiğimize göre daha soft bir şey deneyebiliriz. Sırada Sky Cycle var. Jun ile bindik. Yavaş yavaş tadını çıkararak sürdük. Gayet güvenliydi ve hiç korkmadım. Önceki oyuncaktan sonra böyle soft bir şeye ihtiyacımız vardı gerçekten. Şimdi sırada ise bu kediciklerin oyuncağı Nagashi Masuka var. Bu kediciklerin tatlı göründüğüne bakmayın. Arkasını döndüğünde suratları şeytan suratı oluyor. Aynı bir Oni gibi. Bu oyuncak diğer oyuncaklardan farklı olarak ıslanma riski barındırıyor. Böyle olunca da Ito ve James dahil olmak istemedi. Fakat Jun ve ben her şey okey olduğumuz için let's go! Şimdi Nagashi Masuka'dan çıktık
ve çok ıslanmadım. Girerken ponço denen bir tek kullanımlık yağmurluk giydim. Kafama kadar her şeyimi kapatıyordu ama tek bir yerim ıslandı. O da ayağım. Su o kadar sıçradı, üstüme gelmedi. Gitti tek korunmayan yerim olan ayağıma geldi. Şimdi sıradaki oyuncağımız Cool Japan. Girişinde böyle bir köpek balığı kafası var. Çocukluğumdaki Jaws travmalarını uyandırdı. Bu oyuncağın olayı ise 30 metre yüksekliğe çıkıp suyun içine 86 kilometre hızla giriş yapıyor ve 18 kilometre yüksekliğinde dalga oluşturuyor. Bildiğin tsunami. Şimdi oyuncaktan indim. Girerken ıslanma riski var diyorlardı. Bu yüzden Ito ve James yine katılmadı. Ama hiç ıslanmadık. Kış diye mi bilmiyorum ama her yeri kapalıydı. Sıfır ıslaklık. Deneyim ise su içine girdiğimiz an güzeldi. Şimdi ise sırada son oyuncağımız var. Pizzala. Burada bindiğim en çılgın ikinci oyuncak olacak. Bu oyuncak Türkiye'de çok benzerini gördüğüm UFO'ya çok benziyor. Fakat bunun onunla uzaktan yakından alakası yok. Çok büyük ve hızlı bu. Şimdi Pizzala'dan indim ve gerçekten bu parkta bindiğim en çılgın ikinci şeydi. Başlangıçta hafif gibi gelse de dönerek hızlandığı için korkutuyor ister istemez. Ama asıl boku yedim dediğim an ise Fuji Dağı'nı tepetaklak gördüğüm andı. Japonya'daki en büyük dağ olan Fuji Dağı'nı tepetaklak görünce anlıyor insan ne kadar çılgın bir şey olduğunu. Sırf o anı kafama kazıdığı için bile binilir. Çok iyi bir deneyimdi. Şimdi çılgın oyuncaklar bittiğine göre Fujikyo'nun benim gözümde en önemli parçalarından birine gidiyoruz. Konoha'ya. Fakat bu sonraki videonun konusu olacak. Son durak Shingeki no Kyojin Ride. Peki nedir bu Shingeki no Kyojin Ride? Başta James bana söylediğinde oturup animenin bir bölümünü izleyeceğiz veya roller coaster gibi bir şey bineceğiz sanıyordum. Bu yüzden pek hevesli değildim. Çünkü bunu deneyimlemek için 80 dakika sıra beklememiz gerekiyordu ve bekledik de. Peki ya değecek miydi? Deneyimledikten sonra diyebilirim ki kesinlikle değdi. Peki ya neydi bu Shingeki no Kyojin Ride? Her yerde olduğu gibi burada da herhangi bir şey sokmak yasak olduğu için kayıt alamadım. Fakat alamazdım da çünkü bu kadar gizemli tutulan şey gerçekten özelmiş. Bizi öncelikle bir odaya aldılar. Hepimiz sıralandık nereye oturacağımıza göre. Ve Kaptan Levi konuşmaya başladı. Görevin detaylarını anlatıyor bize. Görev ise Eren'in savaş ilan edeceği Reiner ile tokalaştığı sahne. Yani bizim çocukların Eren'e desteğe geldiği görev. Biz de burada görev detaylarını dinledikten sonra içeriye geçtik. İçerisi ise bildiğiniz uçağın iki kanadı gibi. Oturduk hepimiz yerimize. Kemerlerimizi taktık. Ama hala anlamıyorum ne olacak. Önümüzde bir korkuluk var. Onun önü kapkaranlık, boşluk. Olay başladığında önümüzdeki korkuluklar kalktı. Bizim koltuklar havaya kalktı. Öne doğru geldi. Bildiğin havada uçuyorduk. Aşağıya doğru eğimli bir şekilde koltukta oturuyoruz. Ben korkudan elimle tutunma kemeri var. Ona sıkı sıkıya tutunuyorum. Bir başladı. Önümüzdeki kocaman bir ekranmış. Artık kaç boyut dersiniz bilmiyorum ama 99 boyut derim ben buna. Kare değil de ekran. Görev başladı. Eren'e desteğe giden manevra mekanizması kullanan askerlerden biriyiz biz. O nasıl hareket ediyorsa bizim koltuk öyle hareket ediyor. Titan yere mi vuruyor? Bildiğin oradaymışız gibi onu hissediyoruz. Animasyonlar 3 boyutlu ve yüksek prodüksiyonla sırf bu iş için hazırlanmıştı. Çok net bu söylenebilir. Normalde bu bölümü çok severim. Böyle izlemek ise çok ayrı bir deneyimdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca bu anı yaşadık. Öne doğru sarsılıyor, titriyor, sağa sola gidiyor koltuk. Kaç kere düşeceğim diye korktum, anlatamam. Bazı yerlerde başım dönüyor gibi olsa da gerçekten 80 dakika beklemek bu ana değermiş. Neden bu kadar sıra olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Mükemmel bir deneyimdi. Dışarıya çıktığımızda hava kararmış ve soğumuştu. Zaten soğuktu Fujiyoshida Tokyo'ya göre. Artık donuyordum ve dönme vakti geldi. Uzun ama çok özel bir gündü benim için. Bu anlara benimle tanıklık ettiğiniz için teşekkür ederim. Artık yoruldum. Videoyu kapatma vakti. Bay bay.